Düşünsenize topluluk sizi tamamen dışlamış. Savaşa devam mı edersiniz yoksa huzuru bambaşka bir yerde mi ararsınız? İşte filozof Jean-Jacques Rousseau hayatının son eseri Yalnız Gezer'in düşlemlerinde tam da bu sorunun peşine düşüyor. Bu bir insanın kendi içinde nasıl bir dünya kurabileceğinin en etkileyici hikayelerinden biri. Gelin onun bu içsel yolculuğuna birlikte bakalım. Rousseau eserine bu çarpıcı sözlerle başlıyor. Ama bu hani hepimizin arada hissettiği o sıradan bir yalnızlık duygusu değil. Bu derin, mutlak bir soyutlanmanın ilanı. Peki bir insan nasıl bu noktaya gelir? İşte bu. Rousseau'nun peşine düştüğü o büyük soru. Şimdi gelin, onun bu soruya kendi hayatı üzerinden nasıl cevaplar aradığını ve en sonunda neler bulduğunu birlikte keşfedelim. Her şey nasıl başladı? Gelin önce Rousseau'nun son yıllarındaki o gerçekten de umutsuz durumuna bir bakalım. Çünkü bu sıradan bir sosyal dışlanma değildi. Evet, yanlış duymadınız. Bir komplo. Rousseau, tüm toplumun ona karşı birleştiği dev bir tertibin içinde olduğuna inanıyordu. Paranoya mıydı? Olabilir ama onun için bunun hiçbir önemi kalmamıştı artık. Çünkü onun yaşadığı gerçeklik buydu. Topyekün bir saldırı altındaydı ve kendi ifadesiyle bütün bir nesil onu diri diri gömmekten zevk alıyordu. Düşünsenize, insanların onu nasıl gördüğünü anlatırken kullandığı kelimeler bunlar. Bu liste bile maruz kaldığı saldırının ne kadar kişisel ve acımasız olduğunu anlamamıza yetiyor. Artık bu felsefi bir tartışma olmaktan çıkmış, tam anlamıyla varoluşsal bir savaşa dönüşmüştü. Ve bu durum öyle bir 2 senelik bir mesele değil, 15 yıldan fazla. Dile kolay. O, bu süreci uyanıklıktan uykuya, daha doğrusu yaşamdan ölüme geçiş gibi tarif ediyor. Sürekli ve araf hali yani. Yıllarca süren bu boğuşmanın ardından Rousseau bir yol ayrımına geliyor ve radikal bir karar alıyor. Dışarıya savaşmak yerine içeriye dönmek. Tabii başta hepimizin yapacağı gibi kendini savunuyor, mücadele ediyor ama kendi deyişiyle çırpındıkça daha da batıyor. Her hamlesi düşmanlarının eline ona daha fazla zarar vermek için yeni bir silah vermekten başka işe yaramıyor. Ve o an strateji tamamen değişiyor. Ekranda gördüğünüz bu 3 adım aslında onun yeni yol haritası. 1. Savaşmanın anlamsız olduğunu kabulleniyor. 2. Kadere teslim oluyor. Ve 3. Bütün odağını dışarıdan içeriye, kendi ruhunu incelemeye çeviriyor. İşte bu kararla birlikte o her gün yaptığı yalnız yürüyüşler de bambaşka bir anlam kazanıyor. Artık onlar zihninden geçen filtresiz her düşünceyi, her duyguyu kaydettiği kişisel bir laboratuvara dönüşüyor. Bu içsel yolculuğun en çetin duraklarından biri de hakikat ve yalan kavramlarıyla yüzleşmesi oluyor ve bu konuda kendine karşı inanılmaz dürüst, hatta acımasız davranıyor. Bu sözü aslında bütün bu çabasının nedenini özetliyor. Hayatının sonuna gelmişken doğru yaşamak için sağlam prensipler bulma derdinde. Bu entelektüel bir meraktan çok huzur bulmak için çıktığı zorunlu bir arayış. Şimdi Rousseau'nun yalan üzerine yaptığı bu ayrım gerçekten çok ilginç. Ona göre her yalan bir değil. Bir yanda adalet ilkesini çiğneyen, birine zarar veren zararlı yalanlar var. Bunlar affedilemez ahlaki suçlar. Ama diğer yanda kimseye zararı dokunmayan, adalette falan ilgisi olmayan masum kurgular var. O bunlara söylence diyor ve yalandan bile saymıyor. İşte kilit nokta tam da burası. Rousseau için en üstün hakikat, olguların doğruluğu değil, adaletin ta kendisi. Yani ona göre zararsız bir hikaye yalan değilken, adaletsizce söylenen bir doğru bir silaha dönüşebilir. Bütün mesele niyette. Peki, bu içsel yolculuk onu nereye çıkardı? Şimdi gelin o en zirve ana, gerçek mutluluğu bulduğu o anlara gidelim. Mekanımız Saint-Pierre Adası. Rousseau, bu adada daha önce hiç tatmadığı bir his keşfediyor. Başka hiçbir duygudan arınmış, saf varoluş hissi. Ve diyor ki, bu başlı başına değerli bir memnuniyet ve huzur hissidir. Peki neydi bu hissin sırrı? Aslında çok basit. Geçmiş için pişmanlık yok, gelecek için kaygı ya da arzu yok. Ruh tamamen kendi kendine yetiyor ve hissettiğin tek şey o anki varlığın. Yani bu, bir şeyler elde ederek ulaşılan bir mutluluk değil, tam tersi her şeyden arınarak bulunan bir huzur.
Russo bu hale düşlem diyor ama sakın bunu bildiğimiz hayal kurmakla karıştırmayın. Bu zamanın adeta durduğu, şimdiki anın sonsuzlaştığı, ruhun tamamen doyuma ulaştığı derin bir deneyim. Peki, Russo bu anlık keşfi kalıcı bir huzura nasıl dönüştürdü? İşte yolculuğun son perdesi de bu. Ve sonra hiç beklenmedik bir kaza onun bu felsefi buluşunu adeta mühürlüyor. Büyük bir köpekle çarpışıp bilincini kaybediyor. Uyandığında hafızası tamamen gitmiş. Kim olduğunu, nerede olduğunu bilmiyor. Acı yok, endişe yok. Sadece Saint Pierre adasındaki gibi o saf, keyifli varoluş hissi var. İşte o an anlıyor ki aradığı huzur dışarıdaki hiçbir şeye bağlı değil, tamamen içsel bir durum. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda toplumun bize sunduğu, başkalarının ne dediğine bağlı, sürekli çaba gerektiren, kırılgan bir mutluluk var. Diğer yanda ise Russo'nun bulduğu, tamamen kendine yeten, dış etkenlerden etkilenmeyen, sarsılmaz bir iç huzur. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Russo'nun en büyük cezası olarak başlayan o mutlak yalnızlık, onun en büyük özgürlüğüne dönüşüyor. Düşmanları onu toplumdan atarak ona dokunabileceklerini sanıyorlardı ama asla dokunamayacakları bir sığınak hediye etmişlerdi. Peki tüm bunlar bize bugünün dünyasında ne söylüyor? Yani bildirimlerin bir an bile susmadığı, sürekli birilerine bağlı olduğumuz bu hiper bağlantılı dünyada Russo'nun bu yalnız kalma sanatından öğreneceğimiz ne var? Belki de gerçek özgürlük ve huzur sandığımız gibi daha çok bağlanmakta değil, arada bir her şeyi kapatıp sadece kendimizle kalabilmekte gizlidir. Ne dersiniz?